Selamlar. Konumuz tazelenme nedeni uyku. Her güne taptaze, huzur dolu, düzenli bir gün olacağı düşüncesiyle uyanırız. Her sabah uykudan önceki günün artık geçip gittiği, önünde taptaze bir başlangıcın uzandığı, tatsız hiçbir şeyin olmayacağı düşüncesiyle uyanırız. Geçmişin sıkıntılarını geride bıraktığımız düşüncesiyle. İnsanlar günlük yaşamak üzere yaratılmış varlıklar. Dünle bugün arasında bariz bir çizgi çekiyorlar. Fasılasız bir bilinç, insanoğlunun belki de paramparça olmasına yol açabilir çünkü. CIA'in uykusuzluğu işkence metodu olarak uygulamasına şaşmamalı. 72 saatlik uykusuzluk, yaşamaya ara verememe durumu, hep görmek, hep işitmek, hissetmek, düşünmek, kişide ölme isteği oluşturuyor. Güneş batar, karanlıklar çöker ve biz uyuruz. Güneş doğunca da uyanırız. Yepyeni duygularla adeta körleşmişçesine kalkarız. Yeni bir güne başlangıç yaptığımız duygusuna sımsıkı sarılmışızdır. Sonra asla pes etmeyen gerçeklik bütün gücüyle üstümüze çöker. Çözemediğimiz sorunlar her ne kadar gün ola hayrola desek de yine gelip bizi bulur. Her ne olursa olsun. İyi bir uyku çekmek kadar gülümseten az şey var. İyi bir uyku için de korkulardan, kaygılardan arınmış gündüzlere ihtiyaç duyarız. Kafanızın içinde baş edemediğiniz sorunların dışa vurumu uykusuzluk olarak gece ortaya çıkıyor. Aslında her şeyi fazla ciddiye almakla alakalı uykusuzluk. Oysa Rabbimiz bizi uyarır. Ankebut suresi 64. ayette şöyle geçer. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı der. Sizin bu hayatta çok ciddiye aldığınız şeyler ne? Neleri kafaya takıyorsunuz? Bu kadar önemsediğiniz şeyler gerçekten sağlığınızı, uykunuzu kaybetmeye değer mi? Zira hayatın en önemli unsuru diyebileceğimiz şey sağlık ve sağlığın temel taşlarından biri de uyku. Stres uykunun en büyük düşmanı. Siz de stres nedenlerinizi bulup çözmelisiniz. Hayatta çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Yeter ki karar verelim ve üstüne gidelim. Uyuyamayan kişilerin bu uykusuzluk sorunlarının ne zaman başladığına bakmaları gerek. Yaklaşık ne kadar zamandır uyku sorunu yaşıyorsunuz? Başlangıcında ne oldu? Siz üzen, korkutan, endişelendiren bir şeyler olmuş ve sizde uykusuzluk başlamış. Şimdi bunu bir düşünün. Kaç zamandır bu sorun sizde var ve öncesinde nasıl bir olay, travma yaşadınız? Bu olayı bulup bilinçaltında bıraktığı olumsuz izleri ve duyguları temizlediğinizde sorun çözülür. Uyuyamamanızın sebebi bilinçaltı hala aynı sorunun, sıkıntının devam ettiğine inanmasıdır. Siz olay bitti, kapandı, hatta unuttum diye düşünebilirsiniz ama beyninizin alt katmanları hala o olayı yaşıyor. Oradaki sıkıntı veren duyguları hissediyor. Bunu nasıl anlarsınız? Yani bilinçaltının travmayı kapatmadığına, çözüm bulunmadığına inandığını nasıl anlarsınız? Eğer o geçmiş olayı hatırladığınızda hala şimdi yaşıyormuş gibi kendinizi kötü hissediyorsanız, aynı acı veren duygular size hücum ediyorsa o travma kapanmamıştır. Çözüme ulaşmadığı için isterse 30 sene 50 sene önce yaşanmış bile olsa hala tazedir ve açık bir dosya olarak orada aktiftir. O zaman şimdi uykusuzluğun başladığı zamanlara gidin, sizi rahatsız eden neler olmuş tek tek çıkarın ve terapiye başlayın. Geçmişinizde yaşanmış olayların kötü duygularını akıtmakla ilgili pek çok terapi videom var. Onlardan faydalanarak kolaylıkla kendinize terapi yapabilir ve sizi uyutmayan birikmiş stresli duygulardan arınabilirsiniz. Uyku ile ilgili ayetlere bakarsak, Nebe suresi 9. 10. ayetlerde şöyle geçiyor. Uykunuzu dinlenme kıldık, geceyi uyku için örtü yaptık. Nasıl ki insanın giyinmesi sebebiyle güzelliği artıyor, kuvveti çoğalıyor ve kendisinden güneşin yakması ve soğuğun eziyetleri bertaraf ediliyorsa, aynen bunun gibi uyku da insanın güzelliğini artırıyor, uvuzları dahi tazelik kazanıyor. His ve hareketlerle ilgili kuvvetlerin tahammülü artıyor ve insandan maddi yorgunluklar ile ürkütücü bazı fikirlerin eziyeti gideriliyor. Hasta ya da yorgun bir kimse geceleyin uyuduğunda kendisinde büyük bir rahatlık hissediyor. Yorgunluğu çekip alınıyor, hatta hastalığı bile iyileşebiliyor. İşte bu yüzden gece de bir elbise gibidir diyor ayet. Gece ve uyku bizi bir elbise gibi sarıp sarmalar ve bazı kötülüklerden korur. Zümer suresi 42. ayette de şöyle geçiyor. Allah ölümleri anında ruhları bedenlerden çekip alır.
Henüz ölüm vakti gelmemiş olanların ruhlarını ise uyudukları sırada alır, sonra ölümüne hükmettiği kimselerin ruhlarını berzah aleminde tutar, diğerlerini de belirlenmiş bir süreye kadar yaşamaları için serbest bırakır. Elbette bunda etraflıca ve sistemlice düşünen bir toplum için nice dersler ve ibretler vardır. Ayette geçtiğine göre uykudan uyanıp uyanmayacağımız belli değil. Almamız gereken dersler, ibretler var. Bu yüzden şu hadis-i şerife kulak verelim. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım, sana karşı ümit ve korku besleyerek. Senden sığınacak yer yine sensin, senden kurtulacak yer de yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Böyle söyleyip yatınca o gece ölecek olursan fıtrat üzere ölürsün. Uyumadan önce söyleyeceğin son sözler bunlar olsun. Bakın, bu duayla uyumadan önce bütün dertleri, kederleri, aklımıza takılan işleri Allah'a havale ediyoruz. Bu şekilde rahatlayıp, ferahlayıp kolayca uykuya dalabiliyoruz. Çünkü güvendiğimiz Yüce Rabbimize bıraktık her şeyi. Beden gevşedi, zihin rahatladı, kalp sıkıntıdan büzülmeyi bıraktı bu sayede. Uykusuz kişide uyuyamayacağına ilişkin olumsuz şartlanmalar var. Kişi gece olunca yine uyuyamayacağını düşünmeye başlıyor. Bu belirgin bir huzursuzluğa yol açar. Bu huzursuzluk nedeniyle kişinin uykusu tekrar kaçar ve sonuçta kişinin bir türlü kıramadığı bir kısır döngü ortaya çıkar. Kişiler senelerce akşamın olmasını istemedikleri huzursuz, gergin bir döneme girerler. Bu durum nasıl oldu? Tekrar etmekle. Tekrar tekrar düşündünüz ve söylediniz. Uyuyamayacağım, yatağa yatacağım, dönüp duracağım, uyuyamayacağım. Bunları sürekli tekrar tekrar düşündünüz ve söylediniz ve başardınız. Artık uyku sorununuz var. Şimdi bu uyku sorununu çözmek için aynı yöntemi kullanın ve sürekli tekrar edin. Yatağıma yatınca hemen mışıl mışıl uyurum, deliksiz bir uyku çekerim, top patlasa uyanmam, şükürler olsun. Ta ki bilinçaltınıza yerleşene kadar. Diğer uyuyamam düşüncesi aklınıza gelince onu hemen kovun ve sen eskide kaldın, artık yoksun deyin. Tekrarla bilinçaltınıza yerleştiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. İstediğiniz ne varsa olumlu sözlerle tekrar edin ama hemen bırakmayın. 3 ay bile sürebilir ama yerleşince bir daha tekrar etmenize gerek kalmayacak artık. Az uyumayı marifet sanmayın. Günde 7 saat uyku hem zinde tutar hem genç kalmanızı sağlar. Bu konuda uyku laboratuvarlarında pek çok araştırmalar var ve uykunun 7 saatin altına düşmemesi gerektiği önemli vurgulanıyor. 9 saati geçmeyin, bu da bedene de beyne de zarar veriyor. İşler güçler çok olsa da uykunuzdan fedakarlık etmemeye çalışın. Gece az uyuduysanız öğlen vakti ya da en geç ikindiden önce kayyule uykusuna 1 saat ayırın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından sonra uyurdu. Gece namazlarını kılıp tekrar uyurdu ve öğlen kayyule uykusuna yatardı. Sağlığın ve psikolojinin temel taşlarından biri uyku dedik. Gündüzün psikolojisi gece uykusunu etkiler, uyuyamamak da gündüzü mahveder. Bazen uyuyamamak uykunun kıymetini bilerek şükretmeye vesile olur ama sürekli uyku sorunu yaşamak hayatı alt üst eder. Bu yüzden uyku sorununuz varsa katlanmaya çalışmayın ya da hemen ilaçlara sarılmayın. Sorun neyse onu bastırmadan halletmek gerek. Sorunları, sıkıntıları yok saymak, ertelemek çözüm değil. Kafanızın içi sorunlarla doluyken, kalbiniz sıkışırken tatlı tatlı uyuyamazsınız. Öncelikle kurban rolünden sıyrılın ve kahraman kimliğinize bürünün. Bu dünyaya acı çekmeye gelmediniz. Kendi ellerinizle işlediğiniz hataların sonuçlarını yaşıyorsunuz ve bunları yine siz değiştirecek ve bu acılı hayattan kendinizi çekip siz çıkaracaksınız. Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Acı hayatın gerçeği, inancınızı kırıp mutlu olmayı öğrenmelisiniz. Mutlu bir hayatı istemeli ve seçmelisiniz. Ama bu şikayet ederek olmaz. Şikayet ettiğiniz her şey size kurban rolünü benimsetir. Daha da dibe çekilirsiniz. Ne kadar çok şikayet edip söyleniyorsanız o kadar kahraman kimliğinizden uzaksınız demektir ve olumsuzla takılı kalmışsınızdır. Kendinizi bir şeylerden şikayet eder, mızmızlanır, dertlenir halde bulduğunuz an hemen buna dur deyin ve kontrolü elinize alın. Hayatınızın idaresi sizin elinizde. Bunu benimseyin.
Hadi harekete geçin ve tüm sorunlarınızı azimle birer birer çözün. Yaradan'dan yardım isteyin. Kolları sıvayanın Allah yardımcısıdır. Siz yeter ki harekete geçin. Sonra da her akşam bugün elimden geleni yaptım deyip bütün sorunları Allah'a havale edip mışıl mışıl bırakın kendinizi uykuya. İşte bu kadar. Sizi şimdiden tebrik ederim. Kurban rolünün diğer göstergesi de kaygılar, endişeler içinde olmak. Kaygılı insan geleceğinden olacak olaylardan korku içindedir. Haliyle bu durum zamanla kaygı bozukluğuna dönüşür ve etkilenen güzelim uykunuz olur. Günü kaygılı geçirince yatağa yattığınız anda bütün canavar düşünceler zihninize hücum eder. Ardı ardına dizilir ve uykuya dalmanıza mani olur. Kaygı, endişe konusu derin bir konu ama mutlaka aşmamız gereken bir durum. İnşallah anksiyete, kaygıdan arınma terapi videom bu konuda size çok yardımcı olacak. Bir de uyuyamadığınız zaman yataktan çıkın. Bir bardak soğuk süt için ve vücudunuzu soğutun. Hatta üşüsün biraz. Kış günü ise bu kolay. Eğer yaz günü ise ellerinizi, kollarınızı, ayaklarınızı yıkayın, ıslak olarak yatın. Vücut ısınız düştüğü zaman uykuya dalmanız kolaylaşacak. Yatmadan önce bir de limon melisa çayınızı içtiniz mi? Oh ne güzel. Gevşeyin, hadi Allah rahatlık versin. Bugünlük bu kadar. Uykusuzluk hakkında başka sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından yazın bize. Kalın sağlıcakla. Mışıl mışıl sağlıkla uyuduğunuz geceler dilerim hepinize. Hoşça kalın. Bir kimse kendisine uyku tutmamasından şikayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Efendimiz ona uyumak istediğin zaman şöyle dua et diye bir dua öğretiyor. Dua yine Allah'a sığınma üzerine. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbih ve min şerri ibâdih ve min hemezâtiş şeyâtîn ve en yahdurûn. Yani Allah'ın gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların tahrikinden ve yanımda bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Cenab-ı Hakk'ın o bize öğrettiği ve kendisine nasıl sığınılmasını istediğimiz kelimeleri varsa işte tam o kelimelerle Allah'a sığınırız. Allah'ın Yüce Hazreti.